Merhaba arkadaşlar. İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle 44 beden şal yaka kadın yeleği çalışacağız. Bu yeleği diğer beden ölçülerine göre nasıl örebilirsiniz? İlmek hesaplamasını nasıl yapabilirsiniz? Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar videonun içerisinde mevcut. Detaylı bir şekilde hazırladığım için 3 bölüm olarak yayınladım arkadaşlar. Kameranın açısı yeleği tam olarak gösteremiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Yeleğimizin birkaç önemli detayı bulunuyor. Bu detayların en önemlisi yakası. Yaka ön bedenlerle birlikte örülüyor. Arka beden için uzantılar ayrıca örülüyor. Dikilerek yaka birleştiriliyor arkadaşlar. Diğer detaylar ise hem ön bedenlerde hem de arka bedendeki pensleri ve gizli cepleri arkadaşlar. Cepler dikişsiz olarak çalışılıyor. Yuvarlak şişle örülüyor. İsterseniz siz bu çalışmaları yapmayabilirsiniz. Cep ve pens yapmadan direkt düz olarak örebilirsiniz. Bu detaylar yeleğimize gerçekten şıklık katıyor arkadaşlar. Bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Ölçülerini de vermek istiyorum. Omuz başından etek ucuna kadar uzunluğu yeleğimizin 56 santimetre. Kol evine kadar uzunluk ise 38 santimetre. Kol altından eni 53 santimetre. Ben bu ölçüleri örerken de verdim ama bitmiş halinde değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Yeleği nemlendirip düz bir zemin üzerinde kuruttuğum için farklılık olabilir. Gerekli malzemelere gelince 100 gramı 280 metre olan %25 yün, %75 akrilik 4 yumak tam geliyor arkadaşlar. Cepleri örmek için 3,5 numara yuvarlak şiş ve yeleğimizi örmek için de 3,5 numara örgü şişlerine ihtiyacımız var. Ayrıca dikiş işlemleri için bir yün iğnesi, işaretlemeler için birkaç ayraç ve 6 adet düğmeye ihtiyacımız olacak. Yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla katkıda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin görüş ve önerileriniz benim için önemli arkadaşlar. Hazırsanız detaylarına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğin örme işlemine geçmeden önce kendi beden ölçümüze göre ilmek hesaplaması nasıl yapılır bu konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ayrıca kanalımda beden ölçüsüne göre ilmek hesabı nasıl yapılır konulu bir video mevcut. Videonun linkini ekranın sağ üst köşesine bırakacağım. Buradan da yararlanabilirsiniz. Önceden de belirttiğim gibi çalışacağımız yeleğin beden ölçüleri 44 bedene göre. Nasıl ilmek hesaplanacak? Şimdi ayrıntılara geçelim. İlk önce göğüs çevresinin ölçüsünü alıyoruz. 106 santimetre. Bu bolluk payı verilmemiş ölçü. Ayrıca 4 veya 6 santimetre arası bir bolluk payı ekleyebiliriz. Ben 6 santim uygun gördüm. 106 ile 6 santimetreyi topladığımda bolluk payını 112 santimetre ediyor arkadaşlar. Göğüs çevresi uzunluğu. Arka beden genişliğini hesaplamak için 112'yi 2'ye bölüyorum. 56 santimetre. Bu 56 santimetre arka beden genişliği, aynı zamanda da ön beden genişliği arkadaşlar. Ön beden genişliğini hesaplamak için de iki parça öreceğimiz için ön tarafı 56'yı tekrar 2'ye bölüyorum. 28 santimetre çıkıyor. Bu da bir ön beden genişliği. Kenar patları hariç. Burada yine standart bazı uzunluk ölçüleri var 44 bedene ait. Bunlar değişebilir. Ölçüleri kendi üzerinize göre de ayarlayabilirsiniz. Kol evine kadar uzunluk 36 santimetre. Kol evi uzunluğu yani kol derinliği 20 santimetre. Omuz genişliği kenar patı hariç 13 santimetre. Beden boyu da 60 santimetre. İlmek hesaplamaya geçmeden önce de desenimiz hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
Desenimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek de ekliyoruz simetri olması için. 8 sırada tamamlanıyor. Birinci, üçüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci sıralar düz örülüyor arkadaşlar. İkinci, dördüncü ve altıncı sıralarda ise 5 ters bir düz yani haroşa örülecek. Desen hakkındaki açıklamadan sonra şimdi hesaplamaya geçiyoruz. Bunun için önce kendi öreceğimiz desenden küçük bir parça örüyoruz arkadaşlar. Kullanacağımız ip ve şişleri kullanarak buradan enini ölçüyoruz 10 santimetre. Ve bu 10 santimetrelik uzunluğa kaç ilmek denk geliyorsa sayıyoruz. Ben hesapladım. 10 santimetreye düşen ilmek sayısı 24 ilmek. Yine yüksekliğini de ölçüyoruz 10 santimetre olarak şu şekilde. 10 santimetreye kaç sıra denk geliyor hesapladım, 37 sıra. Bu hesaplamaları yaptıktan sonra şimdi 1 santimetreye kaç ilmek ve kaç sıra düşüyor bunu hesaplayacağız. Bunun için de 10 santimetreye düşen 24 ilmek sayısını 10'a bölüyorum ve 1 santimetreye 2,4 ilmek düştüğünü buluyorum. Sıra olarak da 37 sıra düşüyordu 10 santimetreye. 10'a böldüğümde 1 santimetre yüksekliğe de 3,7 sıra denk geliyor. Şimdi hesaplamalara geçiyoruz. Arka beden ilmek sayısını hesaplamak için arka beden genişliği olan 56 santimetreyi 1 santimetreye düşen ilmek sayısıyla çarpıyorum 2,4 ve 134,4 ilmek denk geliyor. Bu ilmek sayısını 135 ilmeğe yuvarlıyorum. Şöyle bir ilmek simetri için ekleyeceğiz. 2 ilmek de kenar ilmek. 3 ilmek çıkardığımda 132 ilmek kalıyor. 132 ilmek de 6'ya tam bölünüyor arkadaşlar. Çünkü desenimizin denk gelebilmesi için kenar ilmek ve simetri ilmeklerden sonra 3 ilmekten sonra kalan ilmek sayısı 6'ya tam bölünebilmeli. Benim tam denk geldi. Buna dikkat etmenizi isterim. Ön beden ilmek sayısını hesaplıyoruz. Ön beden genişliği 28 santimetreydi. 28 santimetreyi de yine 1 santimetreye düşen ilmek sayısıyla çarpıyorum. 67,2 ilmek denk geliyor. Küsuratı almıyorum. 67 ilmek. Buradan bir kenar ilmek gerekli. 67'den 1 çıkardığımızda 66 ilmek kalıyor. 66 ilmek de 6'ya tam bölünüyor. Bir ilmek de kenar ilmek eklediğimizde tam 67 ilmek denk geldi. Bu ilmek sayısına 7 ilmek daha ekliyoruz kenar patları için, ilik patı için. Topladığımızda 74 ilmekle de ön bedeni çalışacağız. Sizler bu şekilde benim hesapladığım gibi kendi göğüs ölçünüze göre bolluk payını ekledikten sonra aynı hesaplamaları yaparak kendi bedeninize göre bu yeleği kaç ilmekle öreceğinizi hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yeleğimizi örmeye başlayabiliriz. Toplam 135 ilmek aldım ve örmeye başlıyorum. Haroşa örüyoruz. Haroşa örerken hem ön yüzden hem de arka yüzden bütün ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. İpi öne alıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Başlangıç ipimiz sol kenarda olmalı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini düz örüyorum ve düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. İpim arkada, kenar ilmeğini örmeden alıp döneceğim. Ön yüzde bir diş haroşa sırası oldu. Ön yüzden 4 diş haroşa sırası olana kadar devam edelim.
Ön yüzdeyiz ve 1, 2, 3, 4 diş haroşa oldu. Birinci sıradan desen kurulumuna başlıyoruz. Kenar ilmeği örüyorum ve sıra sonundaki kenar ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İp arkada, kenar ilmeği örmeden alıyorum. Desenin birinci sırasını tamamladım. Dönüyorum, arka taraftan ikinci desen sırasına başlıyorum. Kenar ilmeği örüyorum önce. Daha sonra bir ilmek haroşa, yani düz örüyorum. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir ilmek haroşa, düz ördüm. 5 ilmek ters. Tekrar bir ilmek haroşa, 5 ilmek ters. Son kenar ilmeğe kadar devam edelim. İkinci sıranın sonunda haroşa ilmekten sonra 5 ters ilmek örüyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. İpi öne alıp kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Desenin 2 sırasını ördük. Bu 2 sırayı 2 kez daha tekrar edelim. Yani toplamda bu ördüğüm sıralarla birlikte 6 sıra olacak. 3. sırada düz örerek devam ediyorum. Desen başlangıcından itibaren 6 sıra ördüm. Bu haroşa çizgilerde 1, 2, 3 diş haroşa oldu. Şimdi 7. sıraya başlayacağım. 7. ve 8. sıralar haroşa örülecek arkadaşlar. Yani hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örülecek. 7. sıranın sonuna kadar düz devam edelim. Yedinci sırayı tamamladım. 8. sıraya başlıyorum. Bu sıra desenimizin son sırası. Burada da yine kenar ilmeğimizi ördükten sonra haroşa örüyoruz. Yani bütün ilmekleri düz örüyoruz. 8. sırayı tamamladım. Dönüyorum. Desen kurulumunu tamamladım arkadaşlar. Bundan sonra bu ilk 8 sırayı sürekli tekrar ederek örgümüzü devam ettireceğiz. Pens çalışmasına başladığımızda tekrar birlikte olacağız. Şimdi desenin birinci sırasından ikinci desen kurulumuna başlıyorum. İlk desen kurulumundan itibaren 54 sıra ördüm. Şimdi 55. sırayı örerken pensler için ilmek eksiltmeye başlayacağız. Pens yerlerini de işaretledim. Örmüş olduğum uzunluğu da ölçüyorum. Başlangıca kadar yaklaşık 15,5 santimetre örmüşüm. Burada ilk ayraca kadar bu bölümde 44 ilmek var. 2 ayraç arasında 5 ilmek, 2 pens arasına 37 ilmek ayırdım. Burada ayraçlar arasında 5 ilmek var. Son ayraçtan itibaren de 44 ilmek bulunuyor. Şimdi ilk ilmekleri eksiltelim. Bu haroşa ilmeğini ördükten sonra bir ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişe alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden aşırıp bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek de bu taraftan eksilttim. İlmeklerin yönü bu sol tarafa bakıyor. Bu da sağ tarafa, bu şekilde olacak. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Buradan da yine bir ilmek eksiltiyorum aynı şekilde. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmek bu taraftan, 2 ilmek de bu taraftan eksiltmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Kenar ilmeği ördükten sonra sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. Kenar ilmeği alıp dönüyorum. Şimdi yeni bir desene başlıyoruz. Burada desenimizi takip ederek 6 sıra öreceğiz. 7. sırayı örerken tekrar pens yerlerinden ikişer ilmek eksilteceğiz. Desenimizi takip ederek 6 sıra örelim. Şimdi ikinci eksiltmeleri yapacağız. Burada bu haroşa ilmeğimizi ördükten sonra 3 ilmeğin ikisini düz örecekmiş gibi sağ şişe kaydırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kaydırdığım bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Bu ilmeği haroşa örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği sağ şişe düz örecekmiş gibi kaydırdım. Bir ilmek düz ördüm. Kaydırdığım ilmekleri örmüş olduğum ilmeğin üzerinden aşırdım. 2 ilmek de bu tarafta eksilttim. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Dönüş sırasında kenar ilmekten sonra bütün ilmekleri düz öreceğim. Devam ediyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ayraçlar arasında her iki tarafta da 4'er ilmek eksilttim. Eksiltme işlemleri tamamlandı. Şimdi örgümüzü bu şekilde 14 sıra devam ettireceğiz. 15. sırayı örerken tekrar ayraçlar arasında ikişer ilmek artıracağız. Desenimizi takip ederek 14 sıra örelim. Son eksiltmeden sonra 14 sıra ördüm. Bu haroşa ilmeği örüyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek artıracağım. Bu alt sıranın ipini sol şişimle arka taraftan şu şekilde kaldırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Şimdi sol şişimle alt sıranın ipini bu sefer ön taraftan şu şekilde kaldırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bu düz ilmeğin hem sağından hem de solundan birer artış yaptık. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Haroşa ilmeği örüyorum. Ayracı sağ şişe aktarıyorum. Sol şişimle alt sıranın ipini şu şekilde arka taraftan kaldırıyorum. Ön taraftan batarak bir ilmek düz örüyorum. Bir artış yaptım. Bu ilmeği örüyorum. Sol şişimle alt sıranın ipini önden kaldırıyorum. Arka taraftan batarak bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek de bu taraftan artış yaptım. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Dönüş sırasında kenar ilmek dışındaki bütün ilmekleri düz örüyorum. İlk artışları yaptık. Şimdi 6 sıra öreceğiz. 7. sırayı örerken tekrar ikişer artış yapacağız. 6 sıra örelim.
6 sıra ördüm. 7. sırayı örüyorum ve son artışları yapacağım. Haroşa ilmeği örüyorum. Ayraçtan sonra ilk artışı yapıyorum. Yine sol şişimle arka taraftan alt sıranın ipini kaldırıyorum ve ön taraftan batarak bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek artırdım. 1 2 3 ilmek ördükten sonra sol şişimle önden alt sıranın ipini kaldırıyorum ve arka kanadından bir düz ilmek örüyorum. Artık ayraçları çıkartabiliriz. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Ayracı çıkartıyorum. Sol şişimle arka taraftan alt sıranın ipini kaldırdım ve ön kanadından batarak bir düz ilmek ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sol şişimle önden alt sıranın ipini kaldırıyorum ve arka kanadını alarak düz örüyorum. Burada da 2 ilmek artırdım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sırayı tamamladım. İlmek sayısı tekrar başlangıçtaki ilmek sayımız olan 135 ilmeğe yükseldi son artışlardan sonra. Artık örgümüzü bu şekilde desenimizi takip ederek örmeye devam edeceğiz. Kol evine geldiğimizde tekrar birlikte çalışacağız. Kol evine kadar ördüm. Kolda ilmek eksiltmelere başlayacağım. Desen başlangıcından itibaren de 132 sıra ördüm. İlk başlangıçtan en son ördüğümüz yere kadar yaklaşık olarak 36 santimetre ördüm. Kol bandını da ben örgüyle birlikte öreceğim için burada kenar kısımdan 8 ilmek artıracağım. Şu şekilde artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dönüyorum. Bu 8 ilmekten ikisi kenar ilmek olarak devam edecek. 5 ilmek haroşa örülecek. 1 ilmek de burada ilmek eksiltirken kenar ilmek olarak devam edecek. İlk 2 ilmeği ön yüzde düz olarak örüyoruz. Beş ilmek haroşa. Bu ilmeği de ilmek eksiltirken kenar ilmek olarak kullanacağım. Bu ilmeği şu şekilde sağ şişe örmeden kaydırdım. Bir ilmek düz örüyorum. Kaydırdığım bu ilmeği de örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirerek bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum ve 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. İpi öne alıyorum. Arka tarafta bu iki kenar ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıp dönüyorum. Şimdi ikinci ilmeği eksilteceğim. İlk iki kenar ilmeği düz ördüm. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği sağ şişe önce kaydırıyorum. Sol şişteki ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. İkinci ilmek eksiltmesini yaptım. Tekrar dönüyorum. İpim önde. İlk ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum.
Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıp dönüyorum. İlk 8 eksiltmeyi bu şekilde yapacağız. 2 ilmek eksilttim. 6 ilmek daha eksiltelim. 6. ilmeği eksiltirken tekrar birlikte olacağız. İlk 8 eksiltmeyi tamamladım. Şimdi örerek bu kol evine kadar devam ediyorum. Sol kol evine geldim. Şimdi bu taraftan da 8 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dönüyorum. Bu 5 ilmekten ilk ikisi kenar ilmek. Bu kenar ilmekleri arka tarafta ters örüyoruz. Sol kol kenarında bu şekilde. 5 haroşa ilmek örüyorum. İpi öne alıyorum. Bu ilmeği sağ şişe örmeden kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de ters ördüğüm ilmeğin üzerinden aşırıp bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. İpi arka tarafa alıyorum. Bu ilk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpim arkada. Bu iki kenar ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Kenar ilmekleri arka tarafta ters örüyorum. Beş haroşa ilmek örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki ilmeği ters ördükten sonra kaydırdığım ilmeği üzerinden aşırıp bir ilmek daha eksiltip dönüyorum. Sol kol kenarında 2 ilmek eksilttim. Bu şekilde 6 ilmek daha eksiltelim. Son eksiltmede tekrar birlikte olacağız. Sol kol kenarında son eksiltmeyi yaptım. Toplam 8 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi örerek son 8 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kaldı. Bu kenardaki örmeden aldığımız ilmeği arka tarafta da örmeden alıyorum. Tekrar 5 ilmek haroşa örüyorum. İpimi öne alıyorum. 2 kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Sağ kol kenarındayız. Yine burada eksiltme yapacağız. Bu sefer 2 ilmek eksiltip devam edeceğiz. Kenar ilmeklerden sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüp örmeden aldığım ilmeği üzerinden aşırdım. Bir ilmek eksilttim. Dönüp tekrar sıra sonuna kadar örüp döneceğiz. Bu ilmeği kaydırıyorum sağ şişime. Bir ilmek düz örüp üzerinden kaydırdığım ilmeği aşırdım. İkinci eksiltmeyi yaptım. Şimdi devam ediyorum.
Sol kol kenarına kadar. Sol kol kenarına geldim. İpim arkada. Bu ilmeği kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpim arkada. 2 kenar ilmeğini örmeden alıp dönüyorum. Kenar ilmeklerini ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden aşırdım. Bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırdım. Sıra sonuna kadar örüp tekrar ilmek kesmek için dönüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmek de sol kol kenarında eksilttim. Şimdi devam ediyorum. Son 8 ilmek kalana kadar deseni devam ettiriyorum. Kol kenarına geldim. Bu ilmeği arka tarafta örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa geçirip 2 ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Kol kenarlarında ikişer ilmek eksiltmelere devam edeceğiz. İlk olarak 8 ilmek eksiltip örüp geldim. Burada da 8 ilmek eksilttim. Tekrar sağ kola geldim. 2 ilmek eksiltip devam ettim. Bu tarafta da 2 ilmek eksilttim. Şimdi tekrar sağ tarafa geldim. Yine 2 ilmek eksilteceğim. Devam edeceğim. Burada da 2 ilmek eksiltip bu tarafa geçeceğim. Bu şekilde 3 kez ikişerli eksiltme yapalım. Kol kenarında ilk 8 ilmek eksilttikten sonra 4 kez de ikişer ilmek eksilttim. Şimdi birer ilmek eksilterek son eksiltmemizi yapacağız. Kenar ilmeklerini düz örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sol kol kenarına kadar örmeye devam ediyorum. Sol kol kenarına geldim. Devam ediyorum. Dönüyorum. Burada da şimdi bir ilmek eksilterek son eksiltmemizi yapacağız. Bir ilmek eksilttim. Son 8 ilmek kalana kadar deseni takip ederek örmeye devam ediyorum. Kol kenarında örmeden almış olduğumuz ilmeğe geldim. Arka taraftan da örmeden alıyorduk. Artık eksiltme yapmayacağım için bu ilmeği arka tarafta ters öreceğim. Devam ediyorum. Dönüyorum. Kol evlerindeki eksiltme işlemlerini tamamladım. 17 ilmek sağ taraftan, 17 ilmek de sol taraftan kademeli olarak eksilttim. İki tarafta toplam 34 ilmek eksildi. Şişimde 117 ilmek kaldı. Ön yüzden bu örmeden almış olduğumuz ilmekleri yine örmeden alacağız. Arka tarafta bu ilmekleri ters öreceğiz bundan sonra. Devam edelim. Kol evini örme işlemini tamamladım. İlk kol kesiminden itibaren 78 sıra ördüm. Santimetre olarak da
Tam 20 santimetre örmüşüm. Şimdi yaka ilmeklerini eksiltmeye başlıyoruz. Bütün ilmekleri 3'e böldüğümüzde 3'te biri 39 ilmek. Yani sağ omuz için 39, sol omuz için 39 ve yaka için de 39 ilmek ayırmış oluyorum. Ama önce yakada ilk 27 ilmeği eksilteceğiz. Daha sonra kademeli olarak 6'şar ilmek her iki yaka kenarından eksilteceğiz. Ben ayarlamaları yaptım. İlk ayraca kadar burada 45 ilmek, iki ayraç arasında eksilteceğimiz ilmekler 27 ilmek ve son bölümde de yine 45 ilmek bulunuyor. Şimdi buradan ilk önce yakadaki ilmekleri eksiltelim. 27 ilmeği eksiltiyorum. ...27 ilmek eksilttim. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi burada da sol omuzu 3 bölüme ayırıyoruz. 13 ilmeklerimi ayırıyorum. 13 ilmekten sonra bir ayraç yerleştiriyorum. Yine buradan da 13 ilmek sayıyorum. Buraya da bir ayraç yerleştirdim. Ayraçtan sonra burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek bu bölüm için. 6 ilmek de yaka ilmekleri için eksilecek arkadaşlar. Şimdi dönüyorum ve son bir ilmek kalana kadar ilmekleri örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 3 ilmek eksilteceğim yaka kenarında. İlk ilmeğimi bu örmeden aldığım ilmeğin içinden geçirerek eksiltiyorum. Burada merdiven şeklinde görüntü oluşmaması için bu şekilde eksilttim. 2 ve 3 ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Dönüşte bu ayraca kadar olan ilmekleri kesiyorum. İlk 2 ilmeği ters ördükten sonra birini diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Ters örüyorum ilmeklerimi ve eksiltiyorum. 12 ilmek oldu. Bir tane daha kesiyorum. 13 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Buraya kadar örüyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. Yaka kenarında 2 ilmek daha eksiltiyorum. 1 2 son bir ilmeğe kadar örmeye devam ediyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bu ayraca kadar olan ilmekleri kesiyorum. On üç ilmek eksilttim. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum.
Sıra sonundaki son ilmeğe kadar devam ediyorum. İlmeği örmeden alıp dönüyorum. Bütün ilmekleri kesiyorum. Kesme işlemini tamamladım. İpi kesiyorum. Kesmiş olduğum ipi içinden geçiriyorum ilmeğin. Sol omuzun örme işlemini tamamladım. Şimdi sağ omuza geçiyoruz. Buradan ipi takarak örmeye başlayacağız. Sağ omuzu örmeye başlıyorum. Buradan yaka kenarından ipi taktım ve kol kenarından sayarak 13'er ilmek ayırdım. Ve ilk olarak yaka kenarından 3 ilmek eksilterek örmeye başlıyorum. Bir, 2, 3. Devam ediyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Bu ayraca kadar olan ilmekleri eksiltiyorum. Önce 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. ...13 ilmek eksilttim. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğin içinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Son ilmeğe kadar örmeye devam ediyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bu ayraca kadar olan ilmekleri eksiltiyorum. On üç ilmek daha eksilttim. Devam ediyorum örmeye. Dönüyorum. Yaka kenarında son bir ilmek daha eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum, son ilmek hariç. Dönüyorum. Bütün ilmekleri eksiltiyorum. Bütün ilmekleri eksilttim. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içinden kestiğim ipi geçiriyorum ve ilmeği sabitliyorum. Sağ omuzu da tamamladık. Şimdi ön bedenleri örmeye geçeceğiz. Ön bedenlerin nasıl çalışıldığını ikinci videoda paylaşacağım arkadaşlar.